Merhaba sevgili arkadaşlar. Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, arabam gömülmüştü, onu çıkardık. Bugün gübreleme yapıyoruz. Gübreyi verdim. Etrafı görüyorsunuz, dağınık. Şuradan bir uzaklaşayım. Gidip vanaları değiştireceğiz. Bu esnada gübreleme hakkında da sizlerle bir sohbet yapacağız. Burası bizim fidelerin yeriydi. Burada biraz jelipon biberimiz var. Kazmasını yaptık. Çapasını yaptık. Patpatla dövdük. Ve şeye geldi. Tertemiz oldu. Gözükmeye başladı artık. Burada yine bizim bu domates biberinden var. Değerli arkadaşlar, bundan önceki gübreleme videosunda ve hastalıkların tanımı hakkında bir video yapmıştım. O videoda biraz da gübrelerden de bahsetmiştik. Bu arada bu araları da sürdük, güzel oldular. Fosfor gübrelemesini 11. gübrelemede bitirdim. Bugün burası ekileli 45 gün oldu. 44 gün mü oldu? Bugün 30 Mayıs 2021. 44 gün falan oldu. Bu biber çeşidi bodur bir çeşit. Fazla çalı yapmıyor. Çalı yapması için biraz uğraşıyoruz ama cinsi böyle olduğundan dolayı ne yazık ki fazla çalı yapmıyor. Ama öbür taraftan şurada bizim denemelik sivriler vardı. Nazım'ın getirdiği. Bir çeşidi şimdiden eledik. Kök hastalıklarına dayanıksız. Ve benim en çok umut ettiğim, beklediğim biber bu arkadaşlar. %100 tatlı. Şimdilik çok şahane gözüküyor. Bunu ben bir topladım. Yani öyle satmalık değil de yemeklik olarak topladık. Şöyle biberin kalitesi müthiş. Bundan gelecek sene ben ekebilirim. Bu da onların acısı. Ticari bir çeşit, satılan bir çeşit. Bu ama bu denemede tam not aldı bende şimdilik. Şimdilik öyle. Şahit çeşidimiz vardı. Şahit çeşit bundan erkenci. Bundan daha verimli. Fakat kök hastalıklarına bunun kadar mukavemetli değil. Ama bu popüler bir çeşit. Yani verimi daha fazla gibi gözüküyor. Biraz daha kalın. Rengi tonu biraz daha açık. Bu da deneme bir kapya geldi. Kapyalar da böyle. Burada biliyorsunuz daha önceki videoları seyreden arkadaşlar görmüştür. Bakteriyel leke ve alternaria olmuştu. Onun için uygulama yapmıştık. Neyse, şimdi vanaları değiştirmeye gideceğim. Vanaları değiştirirken de sizlerle biraz sohbet edeceğiz inşallah. Çalının bodurluğundan bahsediyordum. Ama sivri de maşallah diz boyuna geliyor. Genetik olarak bu kısa bir çeşit. Biz de bunu ilk defa burada ekiyoruz. Kısa bir çeşit. Onun için biraz daha uğraştırıyor. Yani biraz değil, bayağı uğraştırdı beni bu biber. Neyse, ne dedik? 12. gübrelemedeyiz. 45 gün olmuş. 2 suda, can suyuyla beraber 2-3 suda boş su verdim. Yani 15 su vermişim. 45 günde 15 su, ortalamam 3 güne geliyor. 3 güne bir sulama yapıyoruz. Her seferinde 1 saat veriyorum. Dibini kurutmuyoruz. Bizim tarla çökek bir tarla. Daban bir tarla, malas toprak diyorlar. Bu bölgede malas toprak iyi bir toprak değil. Yani kötü de değil de iyi bir toprak da değil. Onun için suyu daha sık ama daha az. Toplam 1 saat veriyorum. Şu biberler de bizim biberin şeyi. Bunları tekleme boğazlarında tutanları alıyoruz. Şimdi bir de şurada
Bizim bu biberin hibrit çeşidi var. Bunu da farkını görüyorsunuz. Hibrit çeşit çalısı çok güçlü. Bu Yüksel'in Meriç F1 diye bir biberi. Bu da domates biberi. Şöyle görebiliyorsanız bayağı üzeri meyve dolu. Bunu da görmek adına ektik biz bu sene. Şunda şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tane biber var. Hatta bu fideler yanmıştı, şöyle küçücük kalmıştı. Ama hibrit olmasının farkından dolayı da son günlerde atağa geçti ve normal standartları geçti. Şimdi şurayı görüyorsunuz, standart biber. Burayı görüyorsunuz, hibrit biber. Otumuz yine gani maşallah çıktı. Geçen günlerde tertemiz ettik. Bir daha ot çoğalmaya başladı. Bu gübrelemede ne veriyorum? 12. gübrelemem benim. 11'de şeyi bitirdim. Fosfor gübrelemesinin, yapacağım fosfor gübrelemesinin %80'ine yakınını verdim. Bundan sonra fosfor gübresini 10-15 günde bir çok az miktarda ihtiyaç duyulursa vereceğim. Bugünden itibaren, yani 45 gün oldu, artık ufaktan potasyuma girmeye başlıyoruz. Niye? Çünkü meyveler gözükmeye başladı. Şimdi şu da gözden kaçmış. Normalde bu ilk dölleri biz aldık. Şunu alacağız ki bitkimiz gelişsin. Bakınız şu kök ufak kalmış ortada. Ağır bir biber. Şekli, albenisi çok güzel. Ama çalı yönünden biraz sıkıntılı, bodur bir tip. Görüyorsunuz. Bu tabi biraz daha açılacak. Biraz daha büyüyecek. Son günlerde havanın da oturmasıyla beraber daha hızlı çalışmaya başladı. Hedefimiz 15 Temmuz'da bunların kırmızısını toplamak. İnşallah o tarihte malımızı toplarız. Şimdi saate bir bakayım. 11:27. 10.30'da suyu vermiştik. 11'de gübreyi verdim. 15 dakika. Ondan sonra 15 dakikada temiz su. Şimdi vanayı değiştirme zamanı geldi. 1 saat toplam su veriyorum. Gübreyle birlikte. Şimdi suyu biraz fazla, 1 saati geçtiği zaman şu aralardan su çıkıyor. Taban yer dediğimiz araziler oluyor ya. İşte bu taban yer. Ama son bir haftadır gerçekten güzel olmaya başladı. Bir ara bakteriyel bayağı sıkıntı yaratmıştı. Onun ilacını attık. Onun ilacını da bakır gübresi attık. Gübre diyorum, pardon. Bakırlı bir fungisit attık. Vanamızı açtık. Şimdi gidip diğer vanaları da açıp öbür vanaları da kapatacağız. Sevgili dostlar, ne dedik? Artık potasyuma geçebiliriz dedik. Bu suda ne veriyorum? Dekara 600 gram mı oluyor? 30 dönüme bir çuval potasyum sülfat veriyoruz. Yani 25 kilo 800 gram. Dekara 800 gram potasyum sülfat, 500 gram üre ve yine 800 gram amonyum sülfat gübresi veriyorum. Yanına 25 gram bor etidot 67 eklemesi yapıyoruz. Şimdi şu vanamızı da açtık. Bu gideni kapattık. Şunu açtık. Bu gideni kapattık. Öbür tarafta da 2 vanaya gidiyor. Onları da bir kapatayım. Bu seferki gübrelemem bu şekilde. Gübreyi çok az veriyorum. Ama her suda veriyorum. Dolayısıyla bitki ne gübreden kavruluyor, ne fazla gübremiz yıkanıp taban sularına karışıyor, ne de
gübresiz kalıyor. Bu şekilde bir uygulama hem cebiniz için hem bitkiniz için daha güzel olacaktır. Burası benim yer 30 dönüm. 30 dönümü 4 kurumda suluyorum. Her seferde şunu da kapatalım. Her seferde 7,5 dönüm yer suluyor benim lombardin. 13'lük lombardin. Daha önce 17'liğim vardı. 17'lik çalıştıramıyordum ipli. 17'liği aldım. 17'lik için bizim biraderi kendime ortak ettim. Çalıştıramıyorum diye. O 2 metre 130 kilo orada çok rahat çalıştırıyor. Ben de çalıştırıyorum ama yere uzanmam lazım. Neyse sevgili dostlar, böyle bir video yapmak istedim. Bir de biberin içinden de iyi yeri, kötü yeri, şu andaki benim durduğum yer tarlanın en zayıf yeri. Şurası çok zayıf yer. Toprak olarak zayıf yer. Bir de görüyorsunuz, az su vermemize rağmen su alttan kusuyor. Biz bunu geçen sene bir derin patlatma çekmedik. Eğer derin patlatma çekseydik böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayacaktık. Şimdi şeyleri kontrol edeceğim. Araları sürdüğüm için bazı hortumlar belki çıkmıştır tapası, yol çamur olmasın diye. Onu bir kontrol edeceğim. Bu esnada biberin daha güzel yerlerine de gideceğiz. Şurası zayıf olan bölge. Geçen hafta çok daha kötüydü. Ama şimdi toparlamış. Güzel olmuş. Şu yolu da böyle sürdük. İlaç atarken traktörümüz rahat gitsin, sallama yapmasın diye. Bazı arkadaşlar merak ediyordu ilaçlamayı nasıl yapıyorsunuz diye. Belki onun bir videosunu çekerim ama ben şimdi bir tarif edeyim. Bizim her bir tavamızın uzunluğu şöyle o boruya kadar 30 metre. Traktör buradan gider. 15 metreyi böyle atar. Dönüşte de tek kanat açıyoruz traktör orada. Tek kanat açıyoruz. Dönüşte de öbür tarafa atar. Yani şeyle holder ile ilacı bu şekilde sallama olarak, serpme olarak yapıyoruz. Şimdi tarlanın kaliteli yerine gittikçe biber biraz daha güzel oluyor. Mehmet Emin'in tarlası, o tarla buradan kaliteli. Oranın biberi biraz daha güzel. Bir de zaten dediğim gibi çeşitle alakalı. Şimdi çeşitle alakalı derken size hemen şurada yine denemelerin yanına geldim. 2 örnek göstereyim. Bu ticari satılan bir çeşit. Bu deneme. Bu da deneme. İkisi beraber geldi. Şimdi ne oldu? Şunu direkt eledik. Denemeler böyle yapılıyor. Kök hastalıklarına dayanıksız. Kök yapmıyor, çalı yapmıyor. Ve bunu benim söylemlerim dahilinde direkt listeden çıkaracaklar. Çünkü bir hata yok. Aynı gübreyi, aynı ilacı, aynı suyu alıyor. Ve öbür hata bakıyorsunuz. 10 numara 5 yıldız bu hat kurumuş. Bu hat 10 numara 5 yıldız bu hat kurumuş. Yani dolayısıyla sıkıntı şeyde, çeşitle alakalı. Ama şu hakikaten güzel ya, maşallah var ya. Şöyle yapraklarını bir alayım da malımızda gözüksün. Şu toz olmasa biber böyle gayet güzel. Biz buraya niye geldik? Kontrol etmeye geldik. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, gayet güzel akıyor. Öbür tarafa da bir bakalım. Evet, mesela iyi ki gelmişim. Şu hafif kırılmış. Burayı sürünce
Bu geçenki yine o yorumların birinde okudum. Ahtapot nedir diye. Ahtapot değerli dostlar bu parçadır. Boruları delmiyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Sağa sola çıkışları var. Öyle bu şekilde kullanıyoruz. Ben çok memnun kaldım. Çok güzel bir sistem. Bu sene yeni yaptım ben bunu. Ama sıkıntısı şu. Onu da belirteyim. Alırsanız bunun düz siyahları var. Böyle vidasız. Direkt onlardan alın. Bu vidalar dayanmıyor. Çabuk kırılıyor. Şimdiye kadar bayağı kırıldı. O da bir tane buradaymış. Mesela şuradan kırılıyor arkadaşlar. Çok zayıf geliyor burası. Şu direkt siyahlar daha sağlam. Markası neymiş onu da söyleyeyim. Poelsan. Poelsan alın. Daha güzel. Bu markasız. Bu daha kullanışlı. Sök takı çok kolay. Ama şuralardan çok kırılıyor. Bunu görürseniz bu şekilde almayın arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Bunu da kontrol ettik. Suyumuz akıyor. Biraz daha gübreleme hakkında konuşmak istiyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ben de zaten gezerken kendi kendime deli gibi konuşacağım. Hiç olmazsa kameraya konuşurum. Bundan sonra potasyumu veriyoruz. Birden yüklenmiyoruz. Azar azar bu şekilde gıdım gıdım gidiyoruz. Bu şekilde verdiğimiz zaman hem meyvelerimizin kalitesi daha güzel olacaktır. Meyve kalitesinden potasyum sorumludur zaten. Meyve kalitemiz daha güzel olacaktır. Aşırı vermediğimiz için de sonradan gelen meyveler de büyük olacaktır. Şu taraflar mesela çok daha güzel. O bölge biraz canımı sıkıyor. Arada tekleme hatlar da var. O kadar da olacak. Zaten 45 günlük biber arkadaşlar. Üstünde biber var. Yani zamanına göre güzel. Ama yani çeşit zor bir çeşit. Bu çeşit çok zor bir çeşit. Hele standardı. Hibriti kendi kendine oluyor. Standart çeşidi zor bir çeşit. Potasyumu kıdım kıdım vereceğiz ki potasyumu fazla verdiğinizde ilk dölleriniz büyük olur, güzel olur. Fakat ikinci toplamalar, üçüncü toplamalar meyvenizin boyutu küçülecektir. Ama azar azar girdiğiniz zaman sürekli hem kaliteniz olur hem de meyvenizin boyutu daha güzel olacaktır. Şimdi o tarafta bir sıkıntı yoktu. Normalde bunları ben kontrol etmiyorum ama dediğim gibi şu araları sürdüğümüzden dolayı böyle kesekler hortumları kırmış olabilir. Şekil A'da olduğu gibi. Şu şekilde suyun yönünü açıyoruz. Çünkü bir şeyde susuz kalırsa, bir suda susuz kalırsa onun eksikliğini her zaman kendini gösterecektir. Buralarda bazı virüslü köklerimiz vardı. Mesela bu. Bu virüslüydü. Birkaç kök vardı. Yani şöyle baktığımız zaman göze çarpıyordu. Ama şimdi bakıyorum o virüsler kaybolmuş. Üstü patlamış, yürümüş. Virüsün ilacı var mı diye soruyorsunuz ya. Bazen doğal olarak kendi kendine geçiyor. Bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğiniz zaman bitkiye çok kuvvetli güzel bir şekilde istediği zamanda verdiğiniz zaman o virüsü yenebiliyor. Mesela şuradaki yenememiş arkadaşlar. Sarı mozaik virüs. Burada da bir tane var. Orada daha çoktu. Oralar azalmış. Şimdi buraya da baktık. Burada da bir problem yok. En son olarak arkadaşlar bir de öbür tarafı dolanacağız. Orayı da dolandık mı işimiz bitecek. Su motorunun yanına gidebileceğiz. Nasıl arkadaşlar? Yani olmuş mu? Olmamış mı? Bibere yabancı olduğumuzdan dolayı soruyoruz. Bu çeşide.
Şimdi bazen de şuradan hortum açılıyor. Bu yol çamur oluyor. İlaç atarken zorlanıyoruz. Şimdi bütün kontrollerimizi yaptık. Herhangi bir yerinde patlak çatlak yok. Yavaş yavaş su motorunun yanına gidebiliriz artık. Bu arada elimde cihaz da ateş gibi oldu. 4K'da çekim yaptığı zaman bayağı ısınıyor. Yok, herhangi bir sorun gözükmüyor. İşte şuraya pek gelmek istemiyorum. Burası biraz canımı sıkıyor ama düzelmeye başladı inşallah. Gerçi fazla bir günü de yok. Hepsi zaten toplam ekileli 45 gün oldu. 45 güne göre bence fena değil. Şöyle bir bakalım. Bu toplanık bir biber ya. 1 2 Şurada meyveleri görüyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum da. 3 Bir tane de burada var. 4 Şunda kaç tane varmış? 1 Büyük o. Onda 3 tane. Her birinde 3-4 tane ceviz gibi meyve var. Zeytin gibi geriden geliyor. Zaten ağır bir meyvesi var. Toplamda her kökten 10-15 tane meyve aldık mı yeterli. Allah'ın izniyle inşallah alırız. Şimdi traktörün yanına da gideyim bir. Onu da ilaçlamayı nasıl ediyoruz? Onu da bir anlatayım. Bu sabah ilaç attım. Yaprak gübresi attım. Dün de kırmızı örümcek ilacı yanına tripsi ve yeşil kurt da ekledim. Yeşil kurdu 3-4 yerde gördük ama gerçi ben eğer yeşil ekseydim şu anda toplamaya başlardım. Demek ki bu biber ve öbür biber ekildiği zaman 45. günde toplamaya geçiliyor. Açık alanda. Kırmızı örümcek, beyaz sinek, trips ve yeşil kurt ilacı attım. Şimdi de sulamasını yapıyoruz. Tek kanatla suluyoruz. Tek kanatla ilaç atıyoruz. Dönmeli bir şekilde ucuna hem ek yaptık hem de normal tabanca taktık. Bakın şu taraflara geldikçe biber çok daha güzel oluyor. Demek ki tarla kalitesi de gerekiyor. Bu da bizim şeyler işte. File yeri. Bakalım bu da ne gelirse. Ama şu tarafta jelikonlar iyi gelişmiş. Traktörü arkadaşlar bu kanadını çalıştırmıyoruz. Şuradan bir kanadı açıyoruz. Traktörün orijinal şeyi bu. Yani normalde bu holder orijinal olarak buraya kadar atıyor. Bunun ucuna şöyle bir parça kaynattık. Ek yaptık. Ve en ucunda da yememe artı bir de bu normal tabancayı taktık. 15 metre bu tarafa atıyor. Şu şekilde traktörün oradan buraya 15 metre. Öbür taraftan da döndüğü zaman buraya atıyor. Tavamızı kaplama bir şekilde ilacı atıyoruz. En azından o kolaylığımız var diyelim. Sevgili dostlar, video bayağı uzun olmuş. Sohbet videosu oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de yoruldum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoların, gübreleme videolarını direkt kısa yapıp şunu atıyorum diye kesmek istemiyorum. Böyle uzun sohbet arasına katmak istiyorum. Bir de benim
kullandığım gübrelerin, yaptığım gübrelemenin aynısını yapmanızı tavsiye etmiyorum. Önceki videoda da söyledim. Ben şeye göre yapıyorum. Toprak tahliline göre ve biberin çeşidine göre. Benim biberim bodur bir tip olduğu için biraz fazla üre giriyorum mesela. Azot giriyorum. Az bir şey boylansın diye. Yoksa normalde başka bir biber çeşidi olsaydı bu sefer ne verdik dedik? 500 gram üre verdik. O üreyi katmayacaktım. 600 gram, 800 gram dönüm bazında konuşuyorum. Bizim burada dönüm 1000 metre. 800 gram potasyum sülfat, 800 gram amonyum sülfat, 250 gram bor verdim. Ve biber normal bir biber, kapya türü bir biber olsaydı üreyi yapmazdım. Artı toprak tahliline göre ve bitkinin isteğine göre yapıyorum. Genel olarak konuşuyorum ki fikir sahibi olabilin diye, yoksa benim yaptığım gübrelemeyi yapın diye size tavsiyede bulunmuyorum arkadaşlar. Kimsenin de benim söylemlerim ve yaptıklarımdan dolayı zarar görmesini istemem, fayda görmesini isterim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoya mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayalım. Eğer halen abone değilseniz de abone olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın değerli dostlar.